Merhabalar. Bu videoda sizlere amputasyondan sonra güdüğün şekillenmesi ve ödemin giderilmesi için gerekli olan elastik bandaj uygulamasını göstereceğiz. Amputasyon ameliyatı sonrasında güdükte ödem yani şişlik oluşur. Bu şişme operasyona verilen normal bir cevaptır. Elastik bandaj uygulamasıyla ödem azaltılıp güdük düzgün şekillendirilmelidir. Bu sonrasında yapılacak protez uygulamasının başarılı olması için kritik öneme sahiptir. Biz bu uygulama için 8 cm genişliğindeki iki elastik bandajı birleştirdik. Uygulama başlamadan önce mutlaka bandajı sarmış olmalısınız ve bandajın sargılı tarafı size bakmalı. Aksi halde uygulama sırasında bandajı kontrol edebilmeniz mümkün olmayacaktır. Bandaj elastik özelliğini kaybetmemiş olmalı. Bandajı maksimum gerdiğimizde %100 gerim, hiç esnetmediğimizde de %0 gerim olduğunu düşünürsek, uygulamalarımızda basınç istediğimiz bölgelerde yaklaşık %50-65'lik bir gerim kullanacağız. Uygulamaya bir longitudinal yani uzunlamasına sarımla başlıyoruz. Ve dizin hemen altında sirküler olarak yani dairesel olarak sabitliyoruz. Bu dairesel sarımın güdüğü boğmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sirküler yani dairesel sarımı kullanacağımız tek yer burası. Sonrasında yukarıya kadar 8 şekilli sarımlarla devam ediyoruz. Bandaj ile uygulanan basınç güdük ucundan yukarılara doğru çıktıkça azaltılmalı. Yine aynı mantıkla gördüğünüz gibi uygulamaya güdüğün en ucundan başlayıp yukarıya doğru devam ediyoruz. Elastik bandaj güdük alanının bütününü içermeli, diz üstü bölgesine kadar çıkmalıdır. Özellikle diyabeti olan hastalarda bandajı tutturmak için metal aparatlar yerine bant kullanımı çok daha uygun olacaktır. 8 şeklinde sarımlarla yapılan uygulamada bandaj bittiğinde bu şekilde bir görüntü elde edeceksiniz. Uygulamada yapılan genel hatalar 8 şekilli sarım kullanmamak, özellikle uzunlamasına yapılan sarımda gerekli gerimin uygulanmamasıyla güdüğün en ucunda boşluklar kalması ve bandajlama sırasında bandajların katlanma yapması güdükte istenmeyen durumlara yol açabilecektir. Güdük alanının bütünü mutlaka bandaj içine alınmalı ve basınç en uçtan yukarıya doğru çıktıkça azaltılmalıdır. Videomuzda diz altı amputasyon için örnek uygulamayı gösterdik. Fakat şunu da hatırlatalım. Postoperatif ilk uygulamalar mutlaka uzman sağlık profesyoneli tarafından yapılmalıdır. Ve sonrasında uygulama size uzman doktor, fizyoterapist veya hemşire tarafından gösterilmelidir. Doğru yapılmayan uygulamalar güdüğün daha da şişmesi, yanlış şekillenmesi gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için videonun altında verilen bağlantılardan bizlere ulaşabilirsiniz.